Merhaba. Fibromiyalji derslerinin 14.sündeyiz. Hasta okulumuz devam ediyor. Önemli bir konu, beslenmeyi konuşacağız. Masaya yatıracağız bu derste. Bu dersteki görüşlerim mutlak doğrudur diye bir şey yok. Uzun yıllardır fibromiyalji ile ilgileniyorum biliyorsunuz ve kendi deneyimlerim, gözlemlerim üzerinden ve hasta deneyimlerim üzerinden fikirlerimi paylaşacağım. Birçoğunuz beslenme konusunda fikirlere sahipsiniz. Çünkü sosyal medyada çok fazla paylaşılan, başvurduğunuz hekimler tarafından çok fazla önerilen bir konu. Birçok kısıtlamaya maruz kaldınız, ve birçoğunuz bununla mücadele ediyor. Bunu da biliyorum. Onu yemeyeceğim, gluten tüketmeyeceğim, süt ürünü tüketmeyeceğim, işte karbonhidrat tüketmeyeceğim. Ciddi, sürdürülmesi zor kısıtlamalar içinde boğuşmaktasınız. Buna ben, bir hastam tanımlamıştı kendi düştüğü durumu. Kendisi yoga profesyoneli ve kendisi ve arkadaşların sanki bir rabbit hole'dayız. Yani bir tavşan deliğine düştük, çıkamıyoruz ve gerçekten de sıkıntılı bir konu demişti. Ben kendi görüşlerimi paylaştığımda, onda çok ciddi bir karşılık buldu. Hastalarımda da buluyor benim görüşlerim. Tabii sonuç da alıyoruz. Bunun da bir faydası var, bir payı var bu durumda. Peki ben ne yapıyorum? Nasıl bakıyorum? Birazcık öykümden bahsedeyim size. Şimdi ben 2004'te tamamlayıcı tıbba başladım. Migren ve fibromiyalji çalışmaya başladım biliyorsunuz. O yıllarda bu konular çok bilinen, böyle sosyal medyada falan da gelişmiş değil, böyle bilinen konular değil. Bir şekilde geç tip gıda alerjisi, immunoglobulin G düzeyinden bu konuda bilgi, Türkiye'de de çok az uğraşan insan olduğu için bana böyle bir ulaşıldı. Mantıklı geldi bana da. Hatta oğlum da o zaman çok küçüktü. Oğlumun ve benim kanları işte Almanya'ya gidildi, testler yapıldı. Kocaman listeler geldi. O listelerin ikisini de buzdolabının üzerine astık biz. Evdeki yardımcımız Gülcan sağ olsun. İşte oğlum yumurta yemiyor. Bazı domates, bezelye, bazı şeyleri yemiyor. Yumurta da o kadar çok şeyin içinde varmış ki onu çıkarmak çok zor. Çikolatadan tut birçok şeyi yiyemiyor. Hatta o zaman okul öncesine başlamıştı. Gittiği okulun öğlen yemek listesini alıyoruz. Biz aynı listede işte yumurtasız, kısıtlanan yiyeceklerden aynı yemekleri yapıp okula götürüyoruz. Okulda öğleyin ona ayrı o yemeği veriyorlar ama arkadaşlarıyla benzer yemek oluyor. Uyduk oğlum, sağ olsun. Benim yumurta yok ama süt ürünlerine ciddi bir alerjim vardı. Mayaya vardı. Süt ürünleri, maya birçok yiyeceğin kısıtlandı. İkimize ayrı yemekler yapılıyor evde de. 8 ay devam ettik. Ben gözlemliyorum. Benim biliyorsunuz benim bilim merakım, bilim de gözlem demektir. Mantıklı geldi ve gözlemliyorum. Çok bir şey değişmedi hayatımızda. Bayağı bir kısıtlamayla gittik. Sonrasında homeopatiye başladım ben. Homeopatiye başladım, her şeyi de bıraktım. Buradan bir yol alamıyoruz diye düşündüm. Gülcan sağ olsun çok saf bir değerlendirme yaptı. Ya dedi Emel Hanım dedi şimdi ne yapıyorsunuz bilmiyorum Derin'e oğlumun adı Derin ama dedi yaptığım yemekler çok severek ilgileniyordu Derin'i çok severek büyüttü sağ olsun. Dedi ki yani ben hiç gocunmuyorum ama dedi daha önce o kadar yaptıklarımız bir işe yaramıyordu ama şimdi yaptıklarımız daha yarıyor. Yemeklerim Derine daha iyi geliyor. Onu beslediğimi, onun daha geliştiğini görüyorum diye bir görüş bildirdi. Tabii ki bu o şey değil, mutlak bir şey değil ama sadece bir görüş. Daha sonraki yıllarda bu popülerleşmeye başladı, duyulmaya başladı. İşte York test geldi Türkiye'ye, başka şeyler. Sonra işte fonksiyonel tıp ve benzeri artık şu anda çok popüler durumda. Tamam. Hatta Hipokrat'a dayandırılıyor. Yediklerimiz bizim sağlık göstergemiz diye. Yani o konuya da değineceğim. Ben onu başka türlü okuyorum. Yani değerlendiriyorum. E, Çünkü aslında şimdi söyleyeyim yediklerimiz aslında homeopatide şöyle biz hastaları değerlendirirken nelerden kaçınır, neleri sever, neler ona dokunur hem sevip hem yedikleri bunların hep bilgilerini alırız. Hastaya uygun remediyi, uygun resmi belirlerken yedikleri bizim için büyük kriterdir. Çünkü sistem
enerji kaynağı ve gerçek kaynağı olan yiyecekler konusunda kendi sağlık durumuna göre ihtiyacını ister. Bu bir göstergedir aslında. Yemekler de bizim bütün her şeyimiz olduğu için yiyecekler de önemlidir. Tabii ki ben buna katılıyorum. Sağlıklı beslenmek, doğru beslenmek bizim için çok önemli. Buna katılıyorum. Ama sadece bunun üzerinden giderek sonuç alınabiliyor mu? Yani bağırsaklarda bir bozukluk oluyor, ona da katılıyorum. Fibromiyajda yaygın bir inflamasyon oluyor. O yaygın inflamasyon nedeniyle bağırsaklar da bu işin içinde yer alıyor. Ben bunu birazcık çok basit bir benzetme olacak ama bir fabrikaya benzetiyorum. Ham madde geliyor, işleniyor, bantlar var, oralarda işleniyor. İşte ve ürün de oluyor. Ürün ne? Çocuklarımız oluyor, üretiyoruz, konuşuyoruz, çalışıyoruz, hareket ediyoruz ve bir sürü faaliyetimizi yerine getiriyoruz. İşte yani fibromiyajda sanki fabrikada bütün bantlar neredeyse çok fazla durmuş, iyi çalışmıyor. İşçiler grevde, tamam bağırsaklar da bozuk. Oradaki ham maddeyi alan kapıdaki görevliler de ham maddeden çalıyorlar. Tabii ki bu fabrikaya sağlıklı ham madde sunmanın faydası olur. Ama her şeyi düzeltir mi? Yeterli olmuyor. Şimdi deneyimden bahsedeceğim. Fibromiyalji ile uğraştığım için biliyorsunuz ben bir de şeye bakıyorum. Genelde her şeyi denemiş, çok çözüm bulamamış vakalarla uğraşıyorum. Bana gelen vakaların bir bölümü ciddi beslenme rejiminden de geçerek geliyorlar. Bir yıl, 2 yıl çok ciddi. Karbonhidrat yok, süt ürünü yok, birçok şey yok. Yani neredeyse sürdürülemeyecek bir beslenme rejimini sürdürmüş olarak geliyorlar. Ee, Geldiklerinde artık o kadar çok az şey yiyebilir ve o kadar çok şey onlara dokunur oluyor ki gerçekten de o yiyecekleri aldıklarında sağlıkları çok daha kötü oluyor. Peki ama ben onlara bir şey soruyorum. Yani 2 yıldır bu rejimi sürdürüyorsunuz. 2 yıl önce bu işe başlamadan normal yerken ki halinizden daha mı sağlıklısınız? Fibromiyajınız daha mı iyi oldu? Genelde şöyle bir şey, daha iyi olmadığı kesin. Zaten bana gelmişler. Yani sonuçta iyi olmadıkları kesin. Artı başlangıçta daha iyi olduklarını söyledikleri bir başlangıçta daha iyi hissettikleri ama şimdi hiçbir şeye yani birçok şeyi yediklerinde çok kötü oldukları konusunda bir kitlenmiş iki fikir var. Başlangıçta iyi olmanın iki etkisi var. Gerçekten de sağlıklı beslenmeye geçmek ve gerçekten de sistemi zorlayan gluten, karbonhidrat gibi bazı şeyleri tüketmek zorluyor tabii ki fibromiyaljiyi. Bunları kısıtlamak sisteme biraz iyi geliyor. Bir yanı da var kendileri için kendilerinin yönetebildikleri bir tedaviye geçiyorlar. Kendileri için bir şey yapmaya başlıyorlar ve bunları yönetmek kendi ellerinde. Bu da hasta için güzel bir duygu. Ve bunun etkisiyle yani muhtemelen plasebo etkisi de var. Biliyorsunuz ki tıpta %35 kadar plasebo etki. Hele bu plasebo etkide siz ona verdiğiniz tedavide yönetimi de ona bırakırsanız daha da yüksek oluyordur belki de. Bununla ilgili bir çalışma bilmiyorum ben ama gözlem olarak, hekim gözlem olarak söylüyorum, deneyim olarak. Bir miktar etkisi oluyor ama dediğim gibi fabrika örneğine dönersek uzun vadeli sonuçlarında yeterli olmuyor. Bir dezavantaj ortaya çıkıyor. İşte bu dezavantaj hastanın sürdürülebilir bir şeyi yapmamasından kaynaklanıyor. Çok yoğun, zorlayıcı bir durum. Kısıtlamalar çok fazla. Ne zaman ne yiyeceğim derdi bütün hayatını meşguliyeti haline geliyor ve iş hayatı, yoğun hayat içinde hem fiziksel olarak sürdürmek zor oluyor hem maddi olarak da sürdürmek zor. Yani bu tür gıdalara ulaşmak zorluğu da maddi manevi onu zorluyor. Yoğun bir anksiyete, stres kaynağı haline geliyor ve suçluluk duygusu. Suçluluk duygusu da çok fazla oluyor. Çünkü sürdürülebilir değil. Hem koşullardan dolayı hem de dayanamayıp canı çektiğinden dolayı kaçırdığı anda kendisinde suçluluk duyuyor. Hem suçluluk hem yoğun anksiyete, duygular
Bizim hastalık kauzası deriz biz homeopatide. Hastalık nedenlerindendir. Yani bir şeye üzüldün mü, bir şeye kızdın mı, bir şeyde kendini suçladın mı? Bunların sonrasında gelişmiş tabloları biz hastalıkla önemli olarak şeyde de akupunkturda da önemlidir duygular. Ciddi bir kendileri için ciddi bir kaygı, endişe ve suçluluk kaynağı oluşturuyorlar. Bu da artık tamamen işte hastamın tanımladığı gibi bir rabbit hole'a dönüyor. Düştüğünüz çukurdan çıkamıyorsunuz. Artık o çukurun içinde daha çok debeleniyorsunuz. Artık sağlıklı dediğiniz yiyecekler iyice kısıtlanıyor ve yiyebileceğiniz şey sınır çok az ve daha önce yediğinizde o kadar kötü olmadığınız tırnak içinde sağlıksız denilen yiyecekleri artık hiç tüketemez hale geliyorsunuz. Tükettiğiniz anda çok sıkıntılı sağlık problemleri yaşamaya başlıyorsunuz. Şimdi bunun burada ciddi bir sıkıntı var. Bu konuda benim deneyimlerimi ve görüşlerimi sorarsanız, tabii ki sağlıklı besleneceğiz, tabii ki dengeli besleneceğiz, mümkün olduğu kadar doğal ürünlerle besleneceğiz, yapay şekeri hayatımızda çok bulundurmayacağız. Benim hastalarım önerim budur. Peki ben ne yapıyorum? Vücuttaki inflamasyonu azaltıyorum. Fabrikayı çalıştırıyorum, bantları çalıştırıyorum, işçilerle bir anlaşma yapıp grevi kırıyorum. Artık grev devam etmiyor ve çalışıyor vücut. Organlar çalışıyor, pankreas çalışıyor, tiroidi çalışıyor. Sistem çalışmaya başlayınca yiyecekleri tolerans da düzeliyor. Ve böyle olunca sağlıklı ve dengeli mümkün olduğu kadar beslenen hastalarım daha sağlıklı bir düzeye, daha insani koşullarda bir beslenme dönebiliyorlar. Tabii ki çok yoğun bu yiyecek kısıtlamasından çıkanların zihinlerinde de beyniniz de toksifiye olmuş sizin diyorum. Zihinlerindeki neyse dokunacak fikrini değiştirmek biraz kolay olmuyor. Öncelikli olarak hastayı o kısıtlamalardan zaten birden normal beslenmeye geçiş de doğru değil. Sistem her zaman adapte olmaya çalışır. O kadar kısıtlamaya bir şekilde olamasa da adapte olmuş gibi görünse de kendisini zorlasa da birden değişime geçmeden yavaş yavaş diyetlerinde daha sürdürülebilir noktaya taşımaya çalışıyorum. Hatta burada bunu çalışırken şöyle bir sıkıntı da var. O beyindeki fikri değiştirmek için homeopatiden de faydalanıyorum. Homeopatide Tuya vardır. Tuya böyle kendisi içinde çok sınırlar ören bir yapısı vardır. Hatta öyle bir bitki böyle bahçe kenarlarında falan sınır için kullanılan bir bitki tuya. Tuya'yı kullanıyorum ve gerçekten de onunla bir zihin değişikliğinde o sınırlamayı kaldırmada faydalanıyorum. Evet. Başka burada sizinle şeyi de paylaşmak istiyorum. Çok soru soracaksınız. İşte gluten şeyim var, bırakayım mı? Glutene karşı intoleransım var, süt ürünlerine karşı. Süt ürünlerinde yani süt özellikle zaten yani doğada hiçbir hayvan bebeklikten çıkıp normal beslenmeye geçebildiğinde emzirmeye devam etmiyor. Biz de insan olarak sütü bebeklik döneminin bir şeyi çünkü zaten enzim de şey yapıyor azalıyor ve onunla ilgili bebeklik döneminin bir içeceği olarak görmekte fayda var. Benim de mesela laktoz intoleransım, sütle ilgili sıkıntım çocukluğumdan beri var. Sütle ilgili bir şey yapmıyorum. Yapıyorum yani sonuçta diğer sütlerden kullanmaya çalışıyorum. Çok da sevmem zaten. Ama yani sonuçta 40 yılın başı bir sütlü tatlı bir şeye denk geldi. Tatlı düşkünlüğüm de yok. Ama gerektiğinde onu kullanabiliyorum. O kadar da sınır koymuyorum. Ben de fibromiyalji hastasıyım biliyorsunuz altyapı olarak. Onun dışında hastalarıma da yani sütü çok hayatlarında veya yapay şekeri çok hayatlarında bulundurmamalarını şey yapıyorum, söylüyorum. Ama yani bir çikolata yedi dünyanın sonu değil çok canı çektiğinde. Ama bazı işte glutenle ilgili de mesela glutenle ilgili de çok soru işaretleri var. Onunla ilgili de yani ekmek falan hani ne bileyim ata tohumu siyez çok güzel bir şey. Mümkünse hani hastalarıma da söylüyorum siyezli ekmek yani daha tercih edilebilir beyaz ekmek yerine. Ama her şey değildi söylediğim gibi illa onu tüketin diye bir kuralım yok.
Bir de mesela şeyler var. Yine de bazı hastalarımda bazı yiyecekler gerçekten sorun. Bunları nasıl tespit ediyorum? Nasıl yaklaşımda bulunuyorum? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü hepiniz diyeceksiniz ki benim testlerimi yaptılar. Zaten çok ciddi alerjim çıktı bunlara. Benim bunlara karşı ciddi intoleransım var. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi öncelikle ben ne yapıyorum? Önce sistemi bir ele alıyorum. Hastanın inflamasyonunu azaltıp hastayı daha sağlıklı düzeye taşıdığımda hastanın toleransı da değişiyor. Daha sağlıklı düzeyde daha toleranslı olmaya başlıyor. Yani daha önce dokunan yiyecekler dokunmaktan vazgeçiyor. Tedavinin belli bir aşamasına gelip artık hastayı daha sağlıklı noktadayken bazı yiyeceklerle özellikle sorunu varsa bunları test ediyoruz. Peki nasıl test ediyoruz? Neleri ben tercih ediyorum? Onları da paylaşayım sizinle. Başta test yapsak bir sürüsü çıkacak. Ben onlara o testler konusunda bir şey söylemiyorum. Birazcık testlerle ilgili deneyimlerimden bahsedince ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız herhalde. Şimdi normal alerji testleri var. Hani böyle gider alerji polikliniklerinde yapılır. Onlar immunoglobulin E dediğimiz bildiğimiz histamin deşarjıyla giden testler. Yani o test maddesini verir, kabarır falan. İmmunoglobulin G dediğimiz ise geç tip reaksiyon. Yani o anda bir sizde histamin deşarjı yapıp kızarıp kaşındırmaz ama sizin sağlığınız üzerinde olumsuz etkiler yapar. Tamam. Bu testlerde de şöyle bir handikap var. Şimdi test materyalleri ve sizden bir kan veya bir şey alınıyor, bir kanla yapılan testler var ve o materyallerinle sizin yapınızdaki sizin ürününüz karşılaştırılıyor. Şimdi karşılaştırılmada kullanılan materyalle ilgili bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Düşüneceğim. Ee, Şöyle mesela ne bileyim süttü, undu bir sürü şey karşılaştırılıyor. Şimdi bunlar farklı kültürlerin, farklı ülkelerin materyalleri üzerinden de bakılıyor. Bunu neden söylediğimi anlatacağım. Mesela çok tipik ben alerji tespit ettiğim biraz önce sonra anlatacağım testlerle hastada teste çıkmayan durum var. Mesela şu hayat boyunca süt tüketmemiş bir hasta bir şekilde birileri işte demirin eksik süt tüketmen gerekir diye onu zorlamış. Yıllar önceki bir vakadan bahsediyorum. Süt tüketmeye başlamış, migreni ve fibromiyajisi ve metabolik sendromda gelişmiş, had safhaya varmış. Yani var olan problemleri birden alevlenmiş. Zaten homeopatiden de biliyoruz. İstemiyor. Vücut istemiyorsa ona uygun değil o. Onu istemiyor zaten. Sağlıklı değil, sağlıklı diye o başkasına sağlıklı olan ona sağlıklı olacak diye de bir şey yok. İstemiyorsa vücut reddediyorsa bir altyapısında bir şey var ve bizim için önemli bir veri bu. Hasta da benim testimde RAF testi yapıyorum ben çıktı ama immunoglobulin G kan testinde çıkmadı. Klinik zaten çok birlikte yani sütle birlikte çok alevlenme var. Zaten aşikar ortada bir süte karşı bir sıkıntı var ama çıkmadı. Ya ben bazen yiyeceklerle de ilişkili birkaç vaka örneğimden bahsedeyim size. Bir hastam mantıdan sonra çok kötü olduğunu söylüyordu. Elim ayağım kesiliyor diyordu. Tamam yapalım testi dedik. O şeye baktık işte mantının içinde ne var? Kıyma var, un var, yoğurt var. Bunların hepsini işte sarımsak var. Bunları tek tek koyduk. Unda birazcık vücudun tepkisi var una karşı ama öyle elini ayağını cansız bırakacak kadar değil. Ama mantıyı test ettim ben. Mantıda gerçekten oluyor. Yani cidden çok büyük bir etki var. O zaman bazı şeyler tek başına değil, kombinasyon geliştiğinde de ortaya çıkarabiliyor. Bunu da görmüş oldum. Yani bir örnek olarak veya sonuçta bir vakam vardı. İngiltere'deyken bir vakaydı. Ekmekle çok ciddi sıkıntısı vardı. Ekmekle baktık. Evet gerçekten de nabzı çok düşüyor. Ciddi sıkıntısı var. Peki dedik ben bir de organik ekmek
ekmekte deneyelim dedim. Organik ekmekte olmuyor. Sonra homeopatik olarak da yapısına baktığımızda bir remediye uyuyordu diğer şeyleri. Aslında bu silolarda, buğdayların bekletildiği büyük depolarda doğal bir şey kullanılıyor. Onlar böceklenmesin şey diye. İşte ona karşı bir alerjisi var aslında. Ama onu ekmek olarak düşünüyordu. Hayır, ekmekle ilgili değil. Silolardan gelmeyen daha organik, daha böyle koruyucu madde kullanılmamış bir ekmekle hayatını çok rahat sürdürebileceğini keşfettik. Şimdi bu kan testleri böyle. Bir de biyorezonans ve benzeri biyoelektriksel aletlerle ölçülen testler var. Güzel, onlar çok güzel sonuçlar veriyor. Ben kullanmıyorum ama biliyorum. Orada benim için bir handikap nedir? O anda o negatif frekansı o hastadaki bütün olabilecek her şeyi ölçüyor ve çok yoğun, çok fazla yine çok uzun ve çok kabarık bir liste karşımıza çıkıyor. Burada da böyle bir sıkıntı var. Ben şey taraftarıyım. O zamana ait ölçülmesi ve kişinin tükettiği yiyeceklerle ölçülmesi. Kinezyolojik testler yapanlar var. Bir dijital O-ring testi var. Hatta Omura bilim adamı 2 kere de ülkemize geldi. Ben de workshop'ına kapıldım. Benim tamamlayıcı tıpla uğraşan meslektaşım Kemal Nuri Özerkan bahsederdi. Omura ile yemeğe gitmişler. Her şeyi test ediyor, öyle yiyor diye. Evet, bu çok mantıklı, yapılabilir. Çünkü o andaki yiyeceğin sizdeki, o önünüzdeki yiyeceğin sizdeki reaksiyonuna bakıyor. Benim kullandığım RAF testi, nabzı kullanmak, yiyeceğin vücuda özellikle açık bir alan, bu göğüs bölgesini kullanıyoruz. Koyuyoruz ve o yiyeceğe nabzdaki verdiği reaksiyona bakıyoruz. Özellikle ben tercihim böyle bir test yapacaksam hastanın küçük poşetlerde bütün hafta boyunca yediği ve yiyecekleri kendi tükettiklerini getirmesini tercih ediyorum ve onlar üzerinden bakıyorum. Çok daha anlamlı oluyor diye düşünüyorum. Şimdi birazcık karışık konuştuk. Sonuç olarak ne yapacağız? Sonuç olarak birkaç öneride bulunmak istiyorum. Yediklerimiz bizim sağlığımızın göstergesi, hastalığımızın da göstergesi. O nedenle yediklerimizin ve istediklerimizin yaşam enerjimizin ihtiyacıyla bir ilişkisi var. Yani çok tatlı istiyorsak ve çok dayanamıyorsak sistemimizde onunla ilgili sorunlar var demektir. Sadece bunu çok kısıtlayarak bu işin içinden çıkamıyoruz maalesef. Artı yine beraberinde sağlıklı, dengeli, mümkün olduğu kadar dediğim gibi belli kısıtlamalar, yani sağlıksız gıdalarda kısıtlamalar ama bizim beynimizi bloke edecek kadar, bizi hayatı zorlaştıracak kadar değil. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında testlerde çıkan şeylerde takılıp hepsi bize zararlı noktasında kendimizi çok zorlamamamız gerekiyor. Yani açık söylemek gerekirse yiyeceklerle birlikte gelen son dönemlerde yükselen akım işte belli vitamin, mineral eksiklikleri ve bunlar konusundaki bir yoğun bir çalışma var. Fibromiyalji hastaları özellikle bu duruma maruz kalan hasta grubu çok fazlasıyla. Ben yiyeceklerle dengeli ve sağlıklı alınması gerek taraftarıyım. Dışarıdan eklenen supplement dediğimiz şeylerin gerekliliği konusunda sistemi sağlıklı noktaya taşırsak soru işaretlerim var. Tamam, biyokimyasal olarak çok şeyi açıklayabiliriz ama e, ben akupunkturda biliyorum. O bizim yiyecekler bizim çiğimizi etkilerken, yani çiğdeki önemli bir şeydir. Food çiğ, nütrisyonel çiğ deriz. Bizim çiğ yaşam
enerjimiz, yaşam şeyimiz. Orada ama o bağırsaklardan o çiğ alınırken yiyeceklerle birlikte, yiyeceklerin çiğsiyle birlikte oluyor. O yüzden de sentetik yapay şeylerin çiğsi konusunda, çiğye etkisi konusunda kafamda soru işaretleri yok değil. Ben çok taraftar değilim. Siz kendiniz değerlendirin. Bu diyetler, bu sıkıntıları yaşadığınızda öncesi ve sonrası kazançlarınızı bir masaya yatırın. Ve ondan sonra bir daha dönüp bakın. Çünkü burada bir açmaz var. Hiçbir zaman bu tedavilerin başarısız diye adlandırılamaz. Çünkü hiçbir zaman sürdürülemiyor. Hasta kendisini suçluyor. Bu tedavide işte diyetini yapamadığı, sağlıklı bulamadığı, doğru gıdayı bulamadığı konusunda. Tabii ki mümkün olduğu kadar organik, mümkün olduğu kadar sağlıklı ve doğal gıdalar tüketeceğiz ama yaşantımızla uyumlu olması gerekiyor. Koşullarımız, çalışma hayatımız, maddi manevi koşullarımız uygun olmalı bunları sürdürebilmek için. Eğer bunları sürdürmekte zorlanıyorsak o bize anksiyete ve kaygı ve suçluluk olarak geri dönüyor. Bunu aklınızdan çıkarmayınız.